Herkese merhaba. Kabanımı elden geçirdim. Günaydın bu arada. Şimdi astarlamaya geçeceğim. Şimdi iki çeşit astarlama yapılıyor hanımlar, onu söyleyeyim. Siz de görüyorsunuzdur. Birçok astarlama yapan sayfa var. Atölyecen yaptı. Bir kişi daha, Meral Aktaş yapmıştı herhalde. Benim hatırladıklarımdan Cansu Hanım yaptı. Ya astar parçasını, yani şu astarı, klapayı dikiyorlar. Yani klapayı dikiyoruz. Şu astarın ön kısmına klapayla beraber monta geçiriyoruz. Ya da klapayı kabanda dikip, yani kabanı dikip yakayı dikip arkaya çevirip astarlamayı öyle yapıyoruz. İkisi de yanlış değil. İkisi de iki farklı tekniklerdir. Ben bunda klapayı dikeceğim. Yeşil kabanımda öyle yapmamıştım. Yeşil kabanda klapayla astarı birleştirmiştim. Sebebi ise yakamın çok geniş bir şal yaka olması. Tam yerine oturtmak istemem. Yakanın işini bitirdikten sonra, ütülerini, el dikişlerini yaptıktan sonra astarlama yapacağım. O da doğru bir tekniktir. Diğer yapılanlar da doğru tekniktir. Yani astara klapayı dikerek klapayla birlikte yakaya dikmek. Bu kalıpta kol bana biraz çok uzun geldi. Kolu kısaltacağım. Dolayısıyla astarda da kolu kısaltmam gerekiyor. Herkese merhaba. Kabanımı elden geçirdim. Günaydın bu arada. Şimdi astarlamaya geçeceğim. Şimdi iki çeşit astarlama yapılıyor hanımlar, onu söyleyeyim. Siz de görüyorsunuzdur. Birçok astarlama yapan sayfa var. Atölyecen yaptı. Bir kişi daha, Meral Aktaş yapmıştı herhalde. Benim hatırladıklarımdan Cansu Hanım yaptı. Ya astar parçasını, yani şu astarı, klapayı dikiyorlar. Yani klapayı dikiyoruz şu astarın ön kısmına. Ya da klapayı kabanda dikip, yani kabanı dikip yakayı dikip arkaya çevirip astarlamayı öyle yapıyoruz. İkisi de yanlış değil. İkisi de iki farklı tekniklerdir. Ben bunda klapayı dikeceğim. Yeşil kabanımda öyle yapmamıştım. Yeşil kabanda klapayla astarı birleştirmiştim. Sebebi ise yakamın çok geniş bir şal yaka olması. Tam yerine oturtmak istemem. Yakanın işini bitirdikten sonra, ütülerini, el dikişlerini yaptıktan sonra astarlama yapacağım. O da doğru bir tekniktir. Diğer yapılanlar da doğru tekniktir. Yani astara klapayı dikerek klapayla birlikte yakaya dikmek. Bu kalıpta kol bana biraz çok uzun geldi. Kolu kısaltacağım. Dolayısıyla astarda da kolu kısaltmam gerekiyor. Evet, yakayı yapmak için de klapamı şöyle göstereyim. Bir kez daha telasını ütüledim, yapıştırdım. Şuradaki işaret birbirine denk gelecek şekilde şuradan mandalladım. Yapacağım astarlamamı, ondan sonra yapacağım. Şimdi bunu makinesini çekeceğim. Makinesini çektikten sonra ikiyi açıp ütüleyeceğim. Kabanımdaki yakaya, klapaya yerleştirip hepsini bir makinesini çek. Şu an sol elimle tutuyorum. Aa, nasıl yapıyorsunuz bunu? Dur bakayım. Kendimi şu an kursa yeni başlamış bir kursiyer gibi hissediyorum. Oldu. Şimdi gençlere özendim. Elimde telefonla bakayım. Ayağımı motora koyarak tek elimle hem çekim yapıp hem dikebilecek miyim? Çok merak ediyorum. Dikemezsek sökeriz, değil mi? Şu mu? Oldu mu? Oldu. Olmuş gördüğünüz gibi. Şimdi bunu ikiye açıp ütüleyeceğim. Şöyle göstereyim. Normalde şuralardaki şu tela parçalarını böyle parça parça koydum. Bakın. Hiç yapacağım işler değil aslında ama hayat o kadar pahalı ki hanımlar. Artık her şeyi idare etmek zorundayız. Zaten giyimde ekonomiklik ilkesi çok çok önemlidir. Birazcık teylimi şurada, tabii tek elle bu kadar kusur. Kadı kızında da olur diyoruz. Bir de şimdi tersinden çevirip bunu ütüleyeceğim. Yaptığınız her makine dikişine ütü sürmeyi hiçbir zaman unutmuyorsunuz. Evet, şimdi şu şekilde klapamı görüyorsunuz. Ütülüyorum. Yüzünden de şuradaki dikişi hem tersinden hem düzünden ütülemiş oldum ama bu tek elle video çekip dikiş dikme işi biraz sıkıntıymış. Çünkü neredeyse enine ütülemek zorunda kaldım. Kabarmalar yok. Dikkat ediyoruz. Telamızı kontrol ediyoruz. Şimdi artık klapa ile bedenimi birleştirmeye geldi sıra. Aşama aşama görüşeceğiz yeniden. İnşallah bu hafta
bitirecek bu güzel kaba. Klapayı takmadan önce şurada bir kemer takmıştık. Kadın giyiminde sağ sola kapanır, erkek giyiminde sol sağa kapanır. Hanımlar bunu hiçbir zaman unutmuyorsunuz. Unisex giyimde ise, yani hem kadın hem erkeğin giyebildiği şeylerde ise sol sağa kapanır. Kabanım sağdan sola kapanacak. Dolayısıyla şuraya da klapayla beraber şu kuşağı yerleştirip dikeceğim. Ondan sonra böyle yandan bağlamalı bir kaban olacak. Şimdi son kez içinin ara ütülerini yapacağım. Yeniden görüşmek üzere. Şimdi makinesi çekilecek. Makine çekildikten sonra ütülenecek. Tekrar makine çektiğimiz yerler fazlalık pay inceltilerek çevrilecek ve teyellenecek mutlaka. Teyellenmesi. Klapamı iğneledim. Şimdi teyel işaretlerime göre, yani telanın işaretlerine göre buradaki dikiş şuraya denk geldi. Arka ortasında şurada şöyle gösterisi gerekiyor. Teyellendikten sonra yeniden görüşürüz. Şurada biraz klapanın kısa kalması gerekiyordu biliyorsunuz. Onu da yaptık. Ölçülerini kontrol edeceğiz klapadan sonra. Yalnız bu kalıpta kalıbın en başından beri düşük bir kol olduğunu söylemiştik. Giydiğimizde de bayağı düşük bir kol oldu. Belki astarlamadan önce kol üzerine tekrar giyerek sınıfta hep beraber karar vereceğiz. Bir vatka koyabiliriz. Çok fazla vatka takmaya müsait bir beden yapım ve vücut yapım yok. Kol yapım yok. Bilmiyorum, düşük kollu olarak kullanacağız ama çok da böyle gözüme de hoş gözükmedi gibi oldu. Bittiği zaman daha iyi anlaşılacak bu durum. Şurada kemeri sıkıştırmamak için dikişe. Şuradan tekrar bedene de iğneledim. Şurayı tekrar gösteriyorum. Araya kemer gelecek.